Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi ucuz hisseler, cazip hisseler strateji videomda yeniden birlikteyiz. Evet, kötü bir hafta geçirdik. İran ve İsrail arasındaki gerilim, İran'ın İsrail'e saldırıları, İsrail nasıl tepki verecek? Bu tip konularla haftayı çok ciddi düşüşlerle tamamladık arkadaşlar. Tabi burada uyguladığımız stratejiye göre aslında buna üzülmememiz lazım. Daha uygun fiyatlardan orta uzun vade için bilançolarını beğendiğimiz şirketlerden daha çok toplama imkanı sundu arkadaşlar bize. Ve öncelikle başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Evet arkadaşlar, öncelikle bu orta uzun vadeli stratejide toplamalarımızı nasıl yapıyoruz? Onu kısaca hatırlatacağım. Daha sonrasında bu hafta listemizde ekleyebileceğimiz yeni hisseler var mı? Birlikte filtrelemesini yapacağız. Ondan sonra da mevcut listemizdeki hisseleri gözden geçirip ekleme yapacağımız var mı veya satacağımız, listemizden çıkaracağımız hisse var mı? Bunları kontrol edeceğiz. Bu hafta listemizde olan bazı hisseler için bilançolar geldi arkadaşlar. Onların da borçluluk rasyolarını kontrol edeceğiz. ODAŞ var, Eyiz Eczacıbaşı var ve Bera var arkadaşlar. Bunların da borçluluk oranlarını kontrol edeceğiz. Evet, şimdi stratejiyi hatırlatmadan önce kısa bir endeks analizi yapalım. Evet arkadaşlar, çarşamba günü yaptığım videoda haftalık grafikte Ichimoku bulutuna kadar gevşemelerin gelebileceğini, buradan bir destek bulabileceğini veyahut da gevşemelerin 8769 seviyelerine kadar gelebileceğini, buralardan destek bulabileceğini söylemiştim. Ichimoku bulutundan desteğini aldı arkadaşlar. Şu an haftalık grafikteyiz. Ichimoku bulutundan desteğini aldı. Peki önümüzdeki hafta neler olabilir? Hemen şöyle bakalım. Günlük grafiğimize geçiyorum. Evet arkadaşlar, önümüzdeki hafta yükselişin devamı durumunda ilk etapta önümüzde 9362 seviyesinde direncimiz var. Buralara doğru ilk etapta bir yükseliş meydana gelebilir. Fakat buradan tekrar satış fırsatı olarak görülüp yönünü aşağı da çevirebilir. Alt tarafta şu an şu Ichimoku bulutunun kırılması durumunda 8744 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. 9363 seviyesinin üzerine atarsa günlük Kaufman hareketli ortalamamız 9685 seviyesinde, Kaufman hareketli ortalamasına kadar da yükselişler devam edebilir. Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan kısa vade için yeni girişler uygun bulmuyorum arkadaşlar. Evet, kısa vade demişken de hatırlarsınız, kısa vade için çok güzel çalışan bir alsat stratejisi videosu çekmiştim arkadaşlar. İzlememiş olan arkadaşlar için şurada yukarıda kartını paylaşıyorum. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet, bu stratejiye göre geçtiğimiz hafta nasıl olmuş? Bu stratejiyi uygulayan bir kişi ne yapabilirdi? İsterseniz onu da şöyle hızlıca bir bakalım. Evet, kısa vadeli sistemimize geçtik ve şu anda 4 saatlik grafikteyiz arkadaşlar. Evet, bu stratejide videoda Ereğli hissesi üzerinden anlatmıştım. Gerçekten de Ereğli hissesinde çok güzel çalıştığını tespit ettim arkadaşlar. Diğer hisselerde de çalışıyor. Fakat Ereğli hissesinde neredeyse hatasız çalışıyor diyebilirim. Böyle Ereğli hissesine geçelim. Evet arkadaşlar, Ereğli hissesine geçtiğimizde şöyle tarihimizi geri alalım. 11 Eylül tarihine geçelim. Videonun sonunda buralarda bir yerde kalmıştım. Şöyle tarih seç diyoruz ve 11 Eylül tarihini seçelim arkadaşlar. Evet, şimdi bakın, stratejide 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırdıktan sonra alım pozisyonuna gireceğiz. İlerletelim. İlerletiyorum. Evet, burada 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını kırdığını görüyoruz. Fakat Ichimoku bulutuna çok yakınız. Bu tip durumlarda alım önermiyoruz arkadaşlar bu stratejide. Ichimoku bulutu yukarı yönlü kırıldıktan sonra alıma girilebilir diyoruz. Evet, devam ettiriyoruz. Devam ettirelim. Evet, Ichimoku bulutunun da yukarı yönlü kırıldığını görüyorsunuz. 2 defa üst üste yükselişle 4 saatlikte kapanış yapmış. Burada alıma girdik arkadaşlar. Evet, devam ettiriyoruz. Evet, bakın yükseliş geldi, gayet güzel. Burada düşüyor. Tekrar yükseliş geldi. Güzel. Evet, şurada Nadaraya Watson indikatörünün üst seviyelerine geldiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Nadaraya Watson indikatörünün üst seviyelerine geldiğimizde satış yapmıyoruz. Fakat bu dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Özellikle bunun da üzerine çıktığı dönemlerde aşırı alım bölgelerine geldiğini anlıyoruz. Devam ettirelim. Evet, düşüşler gelmeye başladı. Tekrar devam edelim. Evet, tekrar yükseliyor. Güzel. Bakın Nadaraya Watson indikatörünün de artık üst seviyelerine geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada artık aşırı alım bölgelerine geldi. İsteyenler burada yarısını satabilirler veyahut da hiç satmayıp 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırıldığı zaman da satışa geçebilirler. Evet, devam ettirelim. Bakın düşüş gelmeye başladı. Evet, düşüş geliyor. Bakın 4 saatliğe kadar gevşedik. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasına kadar gevşedik. Bir daha devam ettiriyoruz. Bakın buradan destek aldı. Devam ettirelim. Evet, 4 saatlik Kaufman üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bakın 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması artık burada kırıldı arkadaşlar. Burada
satışımızı yapıyoruz. Bu sefer de short yönlü pozisyona geçiyoruz stratejiye göre. Yani düşüş yönlü pozisyona geçiyoruz. Düşüş yönlü pozisyonları VWAP'ta açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın devam ettirdiğimizde ilk etapta yükseliş geliyor. Sonrasında düşüş devam ediyor ve ciddi düşüşlerin geldiğini görüyorsunuz. İçimoku bulutuna geldiğimizde artık burada pozisyonu kapatmamız gerekiyor. İçimoku bulutu tekrardan aşağı yönlü kırıldığında ise tekrar düşüş yönlü pozisyon açacağız arkadaşlar. Eğer ki buradan yükseliş gelip de 4 saatlik kalkman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırarsa bu sefer de yükseliş yönlü yani long yönlü pozisyon açacağız. Burada pozisyonu kapatıyoruz arkadaşlar. Devam ettirelim ve günümüze geldik zaten. Bakın geçtiğimiz haftaki düşüşlerde kısa vadeli alım satım yapıyor olsanız bile bakın 4 saatlik grafikte bu strateji Ereğli hissesinde ne kadar güzel çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şöyle hatırlatmak istedim. Evet, şimdi tekrar Williams düzenimize geçebiliriz. Haftalık grafikteyiz. Orta uzun vadeli stratejimizi şöyle kısaca anlatayım arkadaşlar. Evet, bu stratejide iki farklı indikatör kullanıyoruz. Bir tanesi altta gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatörü. Diğeri ise şu siyah eğri olan Kaufman hareketli ortalaması. Şöyle ayarlarını kısaca bakalım. Kaufman hareketli ortalamasında default ayarları kullanıyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Uzunluk 21 olacak arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatöründe ise uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin, tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra stratejimize şöyle geçelim. Haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Haftalık grafikte Williams yüzde aralığı indikatöründe şu altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini, en üstte gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -10 seviyesini ifade ediyor. Şu ikisinin arasında gördüğünüz kesik olmayan yatay çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor. Burada -90 seviyesinin altında kapanış yaptığı haftalarda toplama yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 16 Ekim haftasında -90 seviyesinin altında bir defa kapanış yapıyor. Daha sonrasında haftalarca yükseliş gelmiyor arkadaşlar. Bakın 3-4 hafta önce yükseliş geliyor. Sonrasında tekrar düşüş geliyor. Aslında bakarsanız pozisyona girdiğiniz yerdesiniz şu bölgelerde de. Yani şöyle 7-8 hafta yatay bir şekilde oyalamış oluyor arkadaşlar. Fakat sonrasında güzel bir yükselişin geldiğini görüyorsunuz. Peki ne zaman satıyoruz? -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde satış yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada olduğu gibi 3 Haziran 2024 tarihinde -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geliyor ve elimizdekileri satıyoruz. -10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluk oluştuğunda da her defasında elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Uyumsuzluktan şunu kastediyorum. Bakın 1 Nisan haftasından 8 Nisan haftasına geçerken fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Fakat Williams yönünü aşağı çevirmiş vaziyette. Bakın bu sert düşüşler gelmeden önce de Williams yüzde aralığı 8 Temmuz haftasından 16 Temmuz haftasına geçerken yükselişle devam ediyor fiyat. Fakat Williams yönünü aşağı çevirmiş vaziyette. Evet arkadaşlar, stratejimiz bu kadar basit. Şunu da söyleyeyim. Kaufman hareketli ortalaması ne işe yarıyor? Kaufman hareketli ortalaması stratejimizin diğer kurallarında devreye giriyor arkadaşlar. Stratejimizin diğer kuralları ne? Bu stratejiyi uygulayacağımız şirketlerin muhakkak kar ediyor olması lazım arkadaşlar. Bunun dışında fiyat kazanç oranı 20'nin altında olması gerekiyor ve piyasa değeri bölü defter değeri oranı 5'in altında olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan hisseleri listemize ekliyoruz ve sonrasında bu şirketlerin borçluluk oranlarını da inceleyip listemizde tutup tutmama kararı alıyoruz arkadaşlar. Burada Kaufman hareketli ortalaması, yani şu siyah eğri şu işe yarıyor arkadaşlar. Eğer ki saymış olduğum şartlarda fiyat kazanç oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranı uygun olmasa dahi fiyat Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyse ve -90 seviyesinin altında bir kapanış geliyorsa yine de alım yapılabilir. Fakat burada satış stratejisi Kaufman hareketli ortalaması oluyor arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönde kırılıyorsa bu sefer de satmak lazım. Evet, stratejimizde anlattığımıza göre şimdi artık listemize ekleyebileceğimiz ucuz yeni hisse var mı? Hep birlikte filtreleyelim arkadaşlar. Evet, TradingView sitemizin ana sayfasına geçiyoruz. Sol tarafta gördüğünüz 3 tane yatay çizgi var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ürünler kısmına geliyoruz ve takipçi kısmına geliyoruz arkadaşlar. Hisselere tıklıyoruz. Evet, açılan ekranda burada artı butonu var. Artı butonuna basıyoruz ve Williams yazıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı çıkıyor. Burada bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Daha sonrasında tabi bundan önce BIST 100 hisselerinden seçiyoruz arkadaşlar. Onu da şuraya filtrelemesini yapalım. Evet, şimdi Williams yüzde aralığının yan tarafında bir ok var. Buna tıklıyoruz. Manuel kurulum diyoruz. Şu kısmı
küçük olarak değiştirip alt tarafa eksi 70 yazıyoruz arkadaşlar. Eksi 70 yazmamızın sebebi aslında stratejide eksi 90 seviyesini kullanıyoruz biliyorsunuz. Fakat bizim periyodumuz 10. Burada 14 olarak geliyor arkadaşlar filtreleme ekranında ve bunu değiştiremiyorsunuz. Bu yüzden herhangi bir hisseyi gözden kaçırmamak için eksi 70 yazıyoruz ve uygula diyoruz. 86 hisseye düştük. Bir filtre daha ekliyoruz. Bu sefer değerleme kısmından fiyatın deftere oranı diyoruz ve yandaki küçük oktan 5 ve altını seçiyoruz arkadaşlar. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yine yanındaki küçük oktan manuel kuruluma geliyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz ve uygula diyoruz. 45 hisseye düştük. Şimdi hemen hızlıca hangi hisseler var, neleri ekleyebiliriz? Onlara bakalım. Evet arkadaşlar, Koç Holding hissesi var. Koç Holding hissesini daha önceki haftalarda bilançosunu incelemiştik ve borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. Türk Hava Yolları var. Listemize ekleyebiliriz. İş Bankası zaten listemizde. Proto yine aynı şekilde Koç Holding gibi bilançolarını incelemiştik ve borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Tüpraş listemizde. BİM hissesi yine aynı şekilde borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Akbank'ı ekleyebiliriz. Yapı Kredi'yi ekleyebiliriz. Turkcell zaten listemizde. Sasa hissesinin de bilançosunu inceleyip borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Türk Telekom hissesi eklenebilir. Fakat bunun da PK oranını incelediğimizde 20'nin üzerinde olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bu yüzden eklemiyorum. Coca-Cola hissesi var. Bunun da borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Şişecam listemizde. Halkbank var. Ekleyebiliriz. Anadolu Efes. Bunun da borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Toğusa listemizde. Arçelik zarar ediyor. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. TAV Havalimanları, Migros ve AG Hol. Bunların da borçluluk oranlarını beğenmemiştik arkadaşlar. Türk Traktörü'nde aynı şekilde borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Medikal Park'ı ekleyebiliriz. Türkiye Sigorta'yı ekleyebiliriz. İş yatırım menkul değerleri ekleyebiliriz. Petkim'i ekleyebiliriz. Ülker'in de bilançolarını inceleyip borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Aksen listemizde Anadolu Anonim Türk Sigorta'yı ekleyebiliriz. Alarko zarar ediyor, eklemiyoruz. Tap Gıda'yı geçen hafta eklemiştik. Mavi Giyim, bunun da bilançosunu inceleyip borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Batı Çim ekleyebiliriz. TSKB ekleyebiliriz. Çimsa ekleyebiliriz arkadaşlar. Eys Eczacıbaşı ekleyebiliriz. Vespe Şok Marketler borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Zoran da aynı şekilde borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Şekerbank ekleyebiliriz. Tukaş listemizde, Bera listemizde, Odaş listemizde, fakat bu hafta Odaş'ı listemizden çıkaracağız. Çünkü son açıklanan bilançoda zarar ediyor arkadaşlar. Göltaş listemizde, ARD Grup Bilişim listemizde, Peker Gayrimenkul daha önce borçluluk oranlarını inceleyip beğenmemiştik arkadaşlar. Tabi burada şunu da hatırlatayım. Bu stratejiyi uygularken mutlaka sepet yapmanızı da öneriyorum arkadaşlar. En az 10-12 hisse bu sepette bulunması gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi eklediğimiz hisseler Williams'ta eksi 90 seviyesinin altında mı değil mi? Hızlıca kontrol edelim. Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. Evet, Türk Hava Yolları eksi 90 seviyesinin üzerinde, bu yüzden listemize eklemiyoruz. Akbank'a geçelim. Akbank da eksi 90 seviyesinin üzerinde, bunu da eklemiyoruz. Yapı Kredi, bu da eksi 90 seviyesinin üzerinde, eklemiyoruz. Halkbank'a bakalım. Burada da eksi 90 seviyesinin üzerinde, bu yüzden eklemiyoruz. Medikal Park'a bakalım. Medikal Park da eksi 90 seviyesinin üzerinde. Türkiye Sigorta'ya bakalım. Türkiye Sigorta'da eksi 90 seviyesinin üzerinde. İş menkul değerler eksi 90'ın üzerinde. Petkim'e geçelim. Petkim eksi 90 seviyesine çok yakın, fakat eksi 90 seviyesinin üzerinde. Bakın, Petkim'de daha önce bu stratejiyi uygulamışız. Şurada 25 Mart haftasında alımımızı yapmışız. Daha sonrasında da %17'lik bir karlılık elde etmişiz arkadaşlar. Petkim'i de bu hafta eklemiyoruz. Anadolu Anonim Türk Sigorta'ya bakalım. Bunu da eklemiyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde. Batı Çim'e bakalım. Batı Çim de henüz eksi 90 seviyesinin üzerinde, eklemiyoruz. TSKB'ye bakalım. TSKB'de eksi 90 seviyesinin üzerinde, eklemiyoruz. Çimse'ye bakalım. Çimse de eksi 90 seviyesinin üzerinde, eklemiyoruz arkadaşlar. Bakın, daha önce de Çimsa'da şu bölgelerde toplamalarımızı yapıp şurada eksi 40 seviyesinin altında kapandığında elimizdekileri satıp karlılık elde etmişiz arkadaşlar. Şekerbank'a bakalım. Şekerbank'ta eksi 90 seviyesinin üzerinde, listemize eklemiyoruz. Evet arkadaşlar, bu hafta listemizde yeni bir hisse eklemiyoruz. Şimdi mevcut hisselerin son durumuna hızlıca bir bakalım. Yeri geldiğinde de listedeki hisselerden yeni bilanço açıklayanların borçluluk oranlarına bakıp listede tutup tutmama kararı alacağız. Evet, Bantaş'la başlıyorum arkadaşlar. Bantaş'ta şu ana kadar 3 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin altındayız. Bu hafta bir alım daha ekleyebiliriz. Şuraya bir alım daha ekledik arkadaşlar. Bakın, Bantaş'ta daha önce şu bölgelerde eksi 90 seviyesinin altında kapanışları yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş gelmiş. %143'lük. Şu anda
toplama zamanları arkadaşlar. Daha sonrasında güzel kazançlar elde edeceğimizi inanıyorum. Bobet'e bakalım. Bobet'te daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin altına düştük. Bu hafta bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Kiler Holding'e bakalım. Kiler Holding'de X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce 4 defa alım yaptık. Tüpraş'a geçelim. Tüpraş'ta daha önce 3 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakın Tüpraş'ta da 15 Ocak haftasında X90 seviyesine geldikten sonra şöyle baktığımızda güzel bir yükselişin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Ne kadarlık bir yükseliş olmuş? %45'lik bir yükseliş olmuş. ODAŞ'a geçiyorum. ODAŞ'ta daha önce 4 defa ekleme yaptık. Bu hafta tekrar X90 seviyesinin altında. Fakat ODAŞ bu hafta açıkladığı bilançoyla zarar açıkladı arkadaşlar. Bu yüzden ben ODAŞ'ı listemizden çıkartacağım. Ama gelen bilançonun bir borçluluk oranlarında isterseniz hep birlikte kontrol edelim. Borçluluk oranlarında bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. ODAŞ'ın bakın tüm oranlardan bizden iyi puan aldı. Şöyle hızlıca anlatmam gerekirse cari oran, bu oranın birden büyük olmasını istiyoruz. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız 1,50. Güzel, bir problem yok. Asit test oranı işletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranımız birden büyük olması istenir. Oranımız 1,16. Burada da problem yok. Nakit oranı işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0,20'nin altına düşmemesi istenir. Burada da oran 0,48. Bu da güzel. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada da oran %21, düşük bir oran. Bu da güzel. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda bu da uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız %79. Bu da güzel. Finansman oranına bakalım. Oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeye alacaklı durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Burada da oran 3,67. Bu da gayet güzel. Borçların maddi özvarlığı oranına baktığımızda burada da oranın birden küçük olmasını isteriz. Yani işletmenin maddi özvarlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını isteriz. Burada da oranımız birden küçük 0,27. Burada da herhangi bir problem gözükmüyor. Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda da bu da işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada da oranın %30'un altında olmasını istiyoruz. Oranımız %18. Bu da güzel ama dediğim gibi şirket bu bilançoda zarar açıkladığı için ve stratejimizde zarar eden şirkete yer olmadığı için ben listemizden çıkartıyorum arkadaşlar. Ama isteyen arkadaşlar devam edebilirler. Bu borçluluk oranları güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet, Doğaç'a bakalım. Doğaç'ta X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Credit Best'te X90 seviyesinin altındayız. Bu hafta bir alım daha ilave edilebilir. Daha önce 5 defa toplama yaptık. Toasa'ya geçiyorum. Toasa'da daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta 5. alımı alabiliriz. X90 seviyesinin altındayız. Bakın Toasa'da da şu bölgede X90 seviyesinin altında toplama dönemi bittikten sonra şöyle baktığımızda herhalde bir 8-10 hafta sürmüş. Daha sonrasında şuralarda bir ortalama maliyet yapmış olsanız zirveye gittiğimizde şöyle bakıyorum %117'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Stratejinin sat dediği noktaya göre bakarsak da şöyle baktığımızda X90 seviyesinin altında şurada kapatıyor. %11'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Akfen yenilebilir enerjiye bakalım. X90 seviyesinin altında. Bu hafta burada bir alım daha ekleyebiliriz. 5. alımımız oldu. Şişecam'a bakalım. Şişecam'da daha önce 5 defa alım yaptık. Bu hafta 6. alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. X90 seviyesine gelmiş vaziyette tekrardan. Bakın Şişecam'da da 18 Aralık 2023'te X90 seviyesinin altında kapanışını yapıyor. Ve sonrasında zirveye kadar %15'lik bir kazanç imkanı geliyor arkadaşlar. Aksen'e bakalım. Aksen'de X90 seviyesine gelmişiz. Bir alım daha ekliyoruz. 2. alımımız oldu arkadaşlar Aksen'de. QQQ Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i arkadaşlar. Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Burada da alımımızı 29 Temmuz haftasında yaptık. Şu anda dolar bazlı olarak %8,59'luk karlılık içerisindeyiz. Herhangi bir şey yapmıyoruz, bekliyoruz. Turkcell'e bakalım. Turkcell'de X90 seviyesinin altına düştük. Bu hafta bir alım daha ekliyoruz. 2. alımımız oldu. Bakın Turkcell'de de 19 Ekim 2023 haftasında X90 seviyesinin altına kapanışını yaptıktan sonra çok güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de daha önce 2 alım yaptık. X90 seviyesinin
üzerindeyiz. Bu hafta gelen düşüşlerle birlikte karlılığımız %5'e düştü. Daha önce bu stratejiyi uyguladığımızda Mart döneminde %19'luk bir karlılık elde etmiştik. Eğis Eczacıbaşı'na bakalım. Eğis Eczacıbaşı'nda -90 seviyesinin altına düştük. Bu hafta bir alım daha ekleyebiliriz. Üçüncü alımımızı eklemiş olduk. Bera'ya geçiyorum. Evet, Bera hissesinde -90 seviyesine geldik arkadaşlar. Bu hafta üçüncü alımımızı ekleyebiliriz. Bakın Bera hissesinde de Aralık döneminde şu düşüşte -90 seviyesinin altında seyretmeye devam etmiş ve sonrasında gelen çok güzel yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. İş Bankası'na bakalım. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce bir defa aldık. Göltaş'a bakalım. Göltaş'ta daha önce bir defa aldık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Ekleme yapmıyoruz. ARD Grup Bilişim bir defa aldık daha önce. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Ekleme yapmıyoruz. TUKAŞ'a geçiyorum. TUKAŞ'ta daha önce bir defa aldık. -90 seviyesinin altındayız. İkinci alımı ekleyebiliriz. Evet, TAP Gıda'ya geçtik. TAP Gıda'da -90 seviyesinin üzerindeyiz. Geçtiğimiz hafta alımımızı yapmıştık. Bu hafta -90 seviyesinin üzerindeyiz arkadaşlar. Evet, şimdi bu hafta bilanço açıklayan şirketlere geçebiliriz arkadaşlar. ODAŞ'a bakmıştık. Eğis Eczacıbaşı ve Bera hisselerine bakacağız. Evet, Eğis Eczacıbaşı hisselerinin borçluluk oranlarına baktığımızda cari oranla başlıyorum. Bu oranın birden büyük olmasını istiyoruz. Oranımız birden büyük. Kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Güzel. Asit test oranına baktığımızda oranın birden büyük olmasını istiyoruz. İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranımız birden küçük fakat 1'e çok yakın 0.93. Nakit oranına bakalım. İşletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtır. 0.20'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız 0.35. Bu da güzel. Finansal kaldıraç oranına bakalım. Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranımız %18. Düşük bir oran, güzel bir oran arkadaşlar. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda bu da uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. Oranın %50'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız %82. Bu da gayet güzel. Evet, bir diğer oranımız finansman oranı, yani mali bağımsızlık oranı. Oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. Bizim de burada oranımız birden büyük 4.56. Bu da gayet güzel. Borçların maddi özvarlığa oranına baktığımızda oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Yani işletmenin maddi özvarlığının yabancı kaynaklardan fazla olmasını istiyoruz arkadaşlar. Burada da oranımız birden küçük 0.22. Burada da problem yok. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda bu da işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada oranın %30'dan az olmasını istiyoruz. Oranımız %8, gayet güzel. Evet, şimdi Bera hissesine geçelim. Bera hissesinin 6 aylık bilançosu geldi. Burada da hemen oranlarımızı kontrol edelim. Cari oran birden büyük olmasını istiyoruz. Oranımız 2.41, gayet güzel. Kısa vadeli borçları ödeyebildiğini gösterir. Asit test oranı işletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır. Oranımız 1.60. Gayet güzel. Nakit oranına baktığımızda işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtır. Bunun 0.20'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız 0.55. Bu da güzel. Finansal kaldıraç oranına bakalım. Bu da varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oran %25, düşük bir oran. Bu da güzel. Öz kaynakların aktif toplamına oranı uzun vadeli borçların ödeme gücünü yansıtır. %50'nin altına düşmemesi istenir. Burada da oranımız %75 çıkmış. Bu da güzel arkadaşlar. Finansman oranına bakalım. Oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. Oranımız 2.92. Bu da gayet güzel. Borçların maddi özvarlığa oranına baktığımızda burada da oranın birden küçük olması istenir. Yani işletmenin maddi özvarlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olması istenir. Burada da oranımız 0.34 çıkmış. Bu da gayet güzel. Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranın %30'dan düşük olmasını isteriz. Oranımız %14. Burada da herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yarınki videomda uzun vadede sizi zengin edebilecek birkaç hisseden bahsedeceğim. Kaçırmamanızı özellikle öneriyorum. Bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle.